Merhabalar. Öncelikle destek verdiğiniz için ve sorularımızı cevapladığınız için size çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. 1. sorum şu olacak. Literatüre baktığımızda tükenmişlik sendromu ile merhamet yorgunluğunun birbirlerine kimi noktalarda benzediğini görüyoruz. Ancak birbirlerinden farklılar. Bize basitçe bizim anlayabileceğimiz gibi tükenmişlik sendromu ile merhamet yorgunluğu nedir tanımlayabilir misiniz? Teşekkür ediyorum bu çalışmanın içerisinde bana da yer verdiğiniz için. Tükenmişlik sendromu dediğimiz zaman aslında şunu düşünüyorum ben. Zaman içerisinde bilgi, beceri ve donanımlarımızın çok önüne geçerek aslında karşımızdaki kişiyle kurduğumuz empatinin bir parça daha önüne geçip tüm rezervlerimizi aslında ikili ilişkiyi sürdürmeye dönük olarak kullanmaya başlamak ve bir süre sonrasında da elde ettiğimiz kazanımların aslında kendimizi geliştirmek, var etmek ya da günlük olarak işimizi sürdürmede yetersiz kaldığı durumlarda yaptığımız işten uzaklaşmak, hizmet verdiğimiz kişilere yönelik olan öfkemizin artması, ortaya koyduğumuz potansiyelin düşmesi, öğrenme şevkimizin, arzumuzun, keşfetme duygumuzun azalması ve yaşamla olan bağlarımızın da aslında yavaş yavaş erozyona uğradığı bir aslında tüm yaşamı içerisine kaymaya başlayan bir süreç olarak görüyorum. Merhamet yorgunluğu ise aslında hani kulağa bir parça böyle hoş gelmekle birlikte aslında bu çağın sanırım en temel sorunlarından bir tanesi. İnsanın kendine merhametinin olmaması, o yüzden kendini çok hoyrat bir şekilde kullanması ama bir şekilde de özellikle sağlık çalışanlarının ve profesyonellerinin yine aslında kendi güçlerini belki de sınar pozisyonda aslında durmaları gereken noktadan bu hangi düzeyde olursa olsun çok deneyimsiz de olabilir, çok deneyimli de olabilir. Aslında kendi içerisinde bir noktada tamamlayamadığı bir süreçte aslında karşılaştığı bir çocukta, ailede ya da hastada aslında bir tamamlanmışlığı sağlamak ve yine hani kendi donanımının çok daha ötesinde bir bakım hizmeti verme ihtiyacı olarak tanımlıyorum. Hangisi daha yıkıcı derseniz. Peki, şimdi sağlık profesyonelleri tabii şikâyetleri olan sağlık profesyonellerine bir tanı konma kriterleri var. Hani bunlar Evet. nelerdir? Tanı koyma kriterlerimiz ağırlıklı olarak hani tükenmişlik ölçeklerimiz ağırlıklı olarak var. Mesela Maslach bunlardan bir tanesi ama tanı kriterleri açısından baktığımızda en temel olan şey galiba yorgunluk. Ardından da sürekli olarak hep aynı işi yapıyor olmanın getirdiği doyumsuzluk, öğrenme ihtiyaçlarının giderek azalmış olması ve iş yükünün aynı seyrediyor olmasına karşın verimin azalması ve hani kişinin giderek mutsuz olması ve kendiyle ilgili olarak ortaya koyabilecek şeyleri koyamaz bir pozisyona gelmesi, ekibin bir parçası olma ile ilgili olan o aidiyeti kaybetmesi, aidiyetin gelmemesiyle birlikte de hani günlük yaşama ilişkin zorlukların ortaya çıkması, işin aksaması ve kişinin giderek daha fazlasıyla sorun yaşaması. Bir süre sonrasında bunu bir mobbing olarak algılamaya başlayabilir ya da kendisi mobbing yapabilir ya da hiç beklenmedik bir şekilde işi bırakabilir. Çünkü ciddi bir yıpranma payı ağırlıklı olarak altta yatan o depresif düşüncenin duygu, düşünce, davranış bir üçgeni içerisinde belirgin bir bozulmayla seyretmesi ciddi anlamda peşi sıra hastalıkları da getireceğini görüyoruz zaten. Hı hı. Peki, özellikle bizim projemiz dâhilinde Yeni Doğa Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları, doktorları, hemşireleri ya da burada diğer servis veren hizmetler çok yoğun risk altındalar. Bu Evet. sağlık profesyonellerine kendilerini bu tehdide karşı korumak için neler tavsiye edersiniz? Evet. Hemşirelerle başlayalım çünkü onlar hem ailelerle temas içerisindeler hem de bebeklerle ve yeni doğan yoğun bakım hemşirelerinin işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü hemşireler sürekli olarak ailelerle temas içinde olduğu için onların hem bilgi taşıyıcı rolü var ama ekibin bir parçası olarak aslında bilgi verebilir pozisyonda da değiller ve yeni doğanda hani anlık değişiklikler olacağı için bir taraftan da aslında hani 90 gün gibi daha üzerinde annesinden ayrı kalan, işte yeni doğan ünitesindeki o sese maruz kalan, ağrılı uyarana maruz kalan, tensel temastan yoksun olan bir gruba aslında hem annelik ediyorlar hem
bir taraftan sağlık çalışanı rollerini uygulamaya çalışıyorlar ve dönüşümlü çalışmak, ağır nöbet koşulları ve hani her aslında hani bakım veren kişinin aynı olması, işte hemşire sayısının çok olması hem enfeksiyon açısından hem bakım açısından bizim için ne kadar kritik ve kıymetli, ama böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden de öncelikli olarak ekibin çok berkemiyi olduğunu hissetmek ve hani temas becerilerini geliştirebilmeye yönelik olarak belki de işte kanguru bakımının verildiği merkezleri düşünelim. Burada bu kişilere mutlaka psikolojik desteğin verilmiş olması gerekiyor. Zaten meslekçi eğitimleri düzenli olarak alıyorlar, ama burada hem e, ayrışabilmek, çünkü temel bağ ve bağlanma konusunda, bebek bakımı konusunda annelere de destek verirken bir taraftan da yaşama tutunabilmeleri için çok hani düşük doğum ağırlıklı bebekleri, çok erken doğmuş olan bebekleri de aslında sahipleniyorlar ve onların büyümüş hallerini görmek, iyi olduğunu görmek onlara inanılmaz mucizevi bir şey gibi geliyor. Çünkü hep küçük hallerini görüyorlar. Belki de bebekler büyüdüklerinde, okula başladıklarında hani uzun soluklu izlemler içerisinde kendi hemşireleriyle bir araya gelmeleri hem onların hayatta kalma belleğini güçlendirirken bir taraftan da hemşirelere de büyük destek olacaktır diye düşünüyorum. Hekimlere gelince burada hani yeni doğanla çalışıyor olmak, özellikle mesela restorasyon çok hani sıkıntılı bir süreç. Türkiye'de bununla ilgili hani eğitimde inanılmaz derecede bir hani şeye gelindi, noktaya gelindi. Yani yeni doğan konusunda burada hekime de mutlaka bir grup desteği verilebilir. Ama aynı zamanda bu kadar çok kaybın gelmesi, ondan sonra sıkıntılı süreç, aileyle meşguliyet, ekip içerisinde hem ekibin kendine bir akran dayanışmasını sağlaması, hem de bunun haricinde bireysel desteklerin de verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bu arada tabii fizyoterapistleri unutmamak lazım. Yeni doğan ünitesi içerisinde fizyoterapistlerin rolünün çok önemli olduğunu biliyorum. Özellikle erken dönem içerisindeki hani destek programın ilerleyen dönemde erken müdahalenin ilk adımı olması. Keşke hani ünitelerin içerisinde hani psikologlar da eklenebiliyor olmuş olsaydı. Burada en çok bir hasta bazlı tartışmaların tamamında orada olmak ve onların hani psikolojik süreçlerini desteklemek, aynı zamanda da ekibin tükenmişliğini ortadan kaldırmaya yönelik olarak hani sadece terapi programı şeklinde değil de o birliği ve bütünlüğü sağlayacak destek programlarının oluşturulması gerektiğini inanıyorum. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız ve projemize destek verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık diyorum sevgili hocam. Hoşça Hoşça kalın. kalın.